Selam, ben Leyla Yıldız. Bugün sizlerle beraber yine harika bir öğrenci olduğumu kanıtlar nitelikteki bazı anılarımdan bahsedeceğiz. Bu anılarımdan biri dediğim gibi başlıkta yazan okuldan yemek fişi şey yapmak. Şimdi burada açık açık söylemeyeceğim ama anladınız işte. Yemek fişi nedir? Bazı okullarda yok çünkü. Benim eski okullarımda yoktu ama o diğer okulumda vardı. O yüzden dillendirmek ve anlatmak istiyorum. Hızlıca konuya gireceğim. Yemek fişi dediğimiz olay yabancı uyruklu öğrencilere, siz anladınız artık, vermeme gerek yok isimlerini, verilen bir yemek fişiydi. Bizim okulda yemekhane vardı ve yemekhaneden ücretsiz yemek alabiliyorlardı ve biz yemekhaneye çıkmadan 15 dakika önce yemekhaneye çıkabiliyorlardı, tamam mı? Bu benim için bir sinir sistemi. Sen niye çıkabiliyorsun, tamam mı? Zaten 40 dakika ders 15 dakikasında çıkıyorsun gidiyorsun. Ben niye çıkamıyorum birincisi? Hani kendi ülkemde resmen ikinci sınıf muamelesi görüyorum. Ya sabır, ya sabır. Yine sinirlendim çünkü biz okuldayken o zamanlar ben işte bayağı aktivist bir öğrenciydim. İşte öğrenci gidelim, şey toplayalım, imza toplayalım, onu yapalım, bunu. Hiçbir şey yapamadım bu arada. O kadar uğraştım, çabaladım ama hiçbir şey yapamadım çünkü eğitim sistemi, anladınız mı? Eğitim sisteminin için işlemişler. Neyse, bu yemek fişi dediğimiz olay, üstünde tarih yazıyor. İsim falan yazmıyor. Sadece bildiğiniz tarih yazıyor ve şey diyor. Yemek fişidir işte falandır filandır, şu tarihte kullanılmalıdır falan. Bu fişler 5 günlük oluyor, tamam mı? 5 günde bir çıkartılıyor ve bildiğiniz yazıcıdan çıkartılmış, kenarları kesilmiş, okul ismini yazdığı bir fiş. Biz buna nasıl el koyduk peki? Bizim alt sınıflarda, bizim arkadaş grubunun alt sınıflarda bir kız kardeşi vardı. O alt sınıflardaki kız kardeşi o yabancı uyruklu öğrenciler mi diyeyim, onlardan biriyle arkadaştı işte. Sonra biz bu kızdan şey demiştik, hani fişini bize ödünç versene dedik. Hani kullanacağın zaman biz sana geri vereceğiz falan. 5 günlük fişlerini aldırdık. Evet, aldırdık bu arada. Neden yani? Bana kıymayan, bana şey yapmayan eğitim sistemine ben neden şey yapmayayım, anladınız mı? Sen beni andırırsan ben de seni andırırım, tamam mı? Andırırım. Çünkü sen bana yapmışsın bir kere, tamam mı? Ben niye ikinci sınıf muamelesi görüyorum kendi ülkemde? Onlar ücretsiz yemek yiyebiliyorlar. Bir de çoktular yani, böyle 15-20 kişiden bahsetmiyorum. Baya insandan bahsediyorum. Hani ben niye ikinci sınıf muamelesi görüyorum kendi ülkemde? Biz de buna sinir olduk tabii ki. Gittik, aldık fişleri, gittik yazıcıdan çıkarttık. 5 günün fişini, tamam mı? Biz okulun sonunda tabii fark edildiğini anladığımızda bıraktık biz bunu da. Fark edilmeye başlandığını anlayana kadar bu şekilde devam ettik. Bu şekilde devam ettik, tamam mı? O yemek fişlerini aldık. Her hafta o kızdan istedik. Çıkarttırdık. Kopyalattırdık. Hepimize bu arada. O yemek fişlerini ne alabiliyorsunuz biliyor musunuz? Bir adet tatlı, işte o gün pasta mı var, puding mi var ondan. 2 çeşit yemek, 1 çeşit salata. Ve bunlar normalde bizim öğrenci paramızla karşılayamadığımız şeyler, anladınız mı? Ama sen ona ücretsiz veriyorsun. Madem bizim karşılayamayacağımız paralara koyuyorsun. Onları ücretsiz vermek için bizi o kadar pahalıya satıyorsun bu arada. Biz farkında değil miyiz bunun? Neyse. Biz de dedik ki sen misin beni andıran yani. Ondan sonra aldık biz her hafta yemek fişlerini. Her hafta gittik çıkarttırdık. Bu arada kırtasiyelerden falan çıkarttırmıyorduk. Bizim arkadaşlardan birinin babasının ofisinde yazıcı vardı. Biz de gidiyorduk. Yazıcıdan pıtı pıtı çıkarttırıyorduk teker teker fişlerimizi. Sonra gidiyorduk, alıyorduk yemeklerimizi, tatlılarımızı, oturuyorduk, ballı ballı da yiyorduk, tamam mı? Çünkü müdür yardımcısı, işte biz daha önce konuşmuştuk bu arada, işte neden böyle falan filan. İşte şöyle Milli Eğitim Bakanı şöyle yapıyor, hani bizim yapacağımız bir şey yok falan filan falan filan zırvalıyor. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Tek sorunumuz Milli Eğitim Bakanı mı şu an? Tek sorunumuz Eğitim Bakanlığı mı şu an? Ben niye başkasına, başka ülkenin şeyine, kendi ülkemin çocuğu bile değil bak. Bahsettiğim kişiler Kürtler değil bu arada. Onlar da değil. Onlar da aynı şekilde ikinci sınıf muamelesi görüyor benim. O bahsettiğim ırkı anladınız zaten. Hani onlar ve yanında bazı şeyler, yine yabancı uyruklu öğrenciler. Ben niye artlara yemek dağıtıyorum? Ben niye haplara siz yemek dağıtın diye bu kadar pahalıya o yemeği oradan alıp yemek zorundayım? Bir de öğle arasında dışarı çıkamıyorsun. Öğle arasında dışarı çıkamadığın için oradan yemek zorundasın. Oradan yemek zorundayım. Ben niye haplara yemek alıyorum? Tamam mı? Ya sabır. Ondan sonra işte biz gittik, yaptık bunu. Mükemmel bir şekilde çıkarttırdık fişlerimizi. Hiç kimse de olayı anlamadan, hiç kimse de olayı çakmadan mükemmel bir şekilde yürüttük biz bunu, tamam mı? Her gün gidiyorduk, tatlımızı yiyorduk, salatamızı yiyorduk. Bunu yapan öğrenciler kaç kişiyiz bu arada?
5 kişiyiz galiba. Aynen. 3-5 kişiyiz falan yani. Çok da çakmasınlar diye bizde bak, bizdeki zekaya bak ya. Çok da çakmasınlar diye normalde işte bir kişiye bir fiş değil de bir fişten işte 6 kişiyiz. 3 fiş çıkartıyorduk. 3 fişteki yemekleri 6 kişi bölüşüyorduk. Çünkü dediğim gibi salata, 2 çeşit yemek, tatlı. Ah yani. Ah, zengin sofrası. Neyse kardeşim. Ondan sonra biz dedik ki siz misiniz bizi şey yapan. Biz de ondan sonra gittik bunu sürekli yapmaya devam ettik. Bir kere işte arkadaşımın babasının yukarıda şeyi vardı, yazıcısı var dedim ya. O yazıcı bozulduktan sonra, okulda değil bu arada, başka ofisinde. O yazıcı bozulduktan sonra biz buna devam edemedik. Bir kere biz bunu kırtasiyede yapmaya çalıştık ve hani okul ismi odur budur falan her şey yazdığı için yani yavaştan yakalanıyormuş gibi bir şey olduk, tamam mı? İşte biz projedir, odur budur, işte öğretmen istedi falan istedi filan istedi diye yutturmaya çalıştık. Ama yersen. Tabii ki yemedi. Bir kere zaten biz böyle oltaya geldiğimizi fark ettiğimiz anda dedik ki topukla kardeşim. Topukla yani. Yakalansak çünkü cezası çok büyük. Bu önceki anım gibi değil bu arada. Önce yemekle alakalı bir şey anlatmıştım ya. O da tabii ki çok masumane bir şey değil ama bu bildiğiniz yani. Neyse. Ondan sonra o kadar uzun sürede yapmadık bu arada. Bir dönemin yarısında işte bir yazılı falan filan bunu yaptık. Ama bir yazılı o kadar güzel geçti ki bizim için. Bak, hepimize teker teker de yemek almıyorduk. Dediğim gibi 6 kişiyiz. 6 kişiden sadece 3'ümüz gidiyoruz, alıyoruz. Sonra 6 kişi bölüşüyoruz. Hani sen o yemeklerin hepsini zaten veriyorsun. 3 tane yemek sana batmamalı, tamam mı? Öğrenci zaten, batmasın sana. Müdür yardımcımız da zaten yanlısı bir insan. Batmasın sana. Yani biz kendi halinizde öğrenciler takılır. Tabii ki diğer öğrencilere haksızlık mı? Evet, elbette ki haksızlık. Ama sen sadece biz diğerlerine haksızlık yapmıyoruz ki. Sen hepimize haksızlık yapıyorsun. Biz ülkemizde zaten 2. sınıf muamelesi görmüşüz. Niye kalkıp ben sana geleyim de şey yapayım yani, boynumu eğeyim. Yok hocam işte haklısınız, yok böylesiniz falan filan muhabbetine gireyim. Ben zaten haklı olan benim, tamam mı burada? Sen gitmişsin yabancı uyruklu öğrenciye ülkemde yemek dağıtıyorsun beleşe ve o öğrenciye yemek dağıtabilmek için benden 2 katı para alıyorsun yemekten. O okuldan dışarı çıkmayı yasaklıyorsun ki ben zoraki gideyim oradan yemek alayım. Bir de gelmiş, yakalasa bizi bu arada çok fena yapardı da işte yakalamadı. Gelmişsin bize böyle bir muamele yapıyorsun. Hani ben zaten 2. sınıf muamelesi gördüğümüzden çıktım, hani şeyindeyim olayın, tamam mı? Bizi oradan yemek yemeyin zorunda bırakmasındayım olayın. Hadi tamam okey, bizi 2. sınıf muamelesi yaptın, şey yaptın. Tamam sensin. Onların yemeğini de satın aldırttın bize. Bize ödettin. Ama biz neden oradan yemek zorundayız? Bizim neden dışarıdan yemek seçeneğimiz yok? Bu arada bazı liselerde dışarıdan gidiyorsunuz, çıkıp yiyebiliyorsunuz. Eski liselerimden birinde serbest ama sen bizi zaten buna zorunlu bırakmışsın. Bunu yapmaya zorunlu bırakmışsın. Zaten hani pahalıydı dediğim gibi. Çünkü hani öğrenciyiz yani. O parayı nasıl karşılayalım? Şimdi size şöyle anlamanız için şöyle diyeceğim. Benim o zamanlar gerçekçi fiyatlarda kalmaya çalışacağım. Tost 5-10 lira olsun. 5-10 liralık tostun üstüne 15 lira eklediğiniz ve bunu 20 lira yaptım. Düşün. 20 lira ne ki değil mi şu an? 20 lira ne ki? Ama o zamanlarda bizim harçlığımız 100-200 lira ya. Ve zaten bunun otobüs parası var, o parası var, bu parası var. Ödeyemiyorduk. Karşılayamıyorduk. Biz de böyle bir şeyler karşılıyorduk bu arada da. İşte bitliğine, tamam mı? Yoksa işte harçlığımız yetiyordu. İşte tost falan da alabiliriz ama yine tamamen. Neyse hayatım, bunların hiçbiri ticaret önerisi değildir, tamam mı? Biz bu şekilde yapmış olabiliriz ama biz yakalanmadan ve sadece çok uzun sürmeden yarım dönemcik bir yazılıcık böyle bir şeyler yaptık ama asla ticaret önerisi değildir, tamam mı? Asla siz böyle bir şey yapmayın. Çünkü biz yakalanmamış olabiliriz ama yakalanırsanız başınıza çok büyük şeyler gelecektir illaki. Çünkü dediğim güç yani. Ondan dolayı yapmayın. Ama biz yaptık. Biz bir süre boyunca yaptık ve bunu devam ettirdik. Size de hani anlatmak istedim çünkü biliyorum hepiniz böyle haksızlıklar görüyorsunuz. Biz görüyorsak illaki bizim okulumuz dışında görenler de vardır.
bizim de aynı şeyleri yaşadığımızı ve bizim bunlarla nasıl başa çıktığımızı anlatmak istedim. Biz arkadaş grubumuzda bununla bu şekilde başa çıkmaya çalıştık. İmza toplamaya çalıştık, onu yapmaya çalıştık, bunu yapmaya çalıştık ama emir yukarıdan olunca bizim maalesef ki müdür yardımcılarımızın da yapabileceği çok bir şey kalmıyor. Çünkü dediğim gibi adama verilen görev o, adama verilen görev o ve adamın yapılması istenen o. Biz tabii ki o zamanlar öğrenci halimizde çok bir şey anlamadığımız için onlara da sinirleniyorduk. Evet, onların da yapabilecekleri çok şey var ama dediğimiz gibi üstten emir gelince maalesef dediğim gibi biz böyle şeyler yaşadık. Evet, gördük, hani zorluğa girdik, zorluğa soktuk kendimizi. Yakalanıyorduk neredeyse, bu tarz şeyler yaşadık ama böyle şeyler yapmanızı önermiyorum. Çünkü yakalanırsanız başınıza çok büyük şeyler açılacaktır. Hani gidip onlarla öğrenci halinizde uğraşmanızı istemem. Biz de o zamanlar sizin yaşınızdaydık ve biz de uğraşamazdık. Hani ailemiz tabii ki bu yaptığımızı desteklemeyecektir ama anne, özür dilerim buradan görürsen ama hani eminim sen de senin çocuğunun 2. sınıf muamelesi görmesini istemezdin, tamam mı? Ben de istemedim ve buna karşı durdum. Tabii ki her zaman biraz geriden durmamı, kendimi tehlikeye atmamamı istiyorsun ama yapacak bir şey yok anne. Ben böyleyim. Geriden durup bekleyemem. O şekilde biz kendimizi, içimizi biraz rahatlattık. Ama alan öyle kaldı. Aynı şey anlatmaya çalıştığım şey biz yapmış olabiliriz ama bu örnek almanız gereken bir davranış değil. Çünkü biz yakalanmadık. Eğer yakalanırsanız başınıza çok büyük şeyler açılacaktır. Eğitim hayatınız, CV'niz, disiplinler, aile arasında problemler falan gibi bu tarz büyük büyük şeylere sorun açabilecektir. Siz yapmayın, örnek almayın ama bu da benim bir anımdır yani. Sizin öcünüzü birinin aldığını bilmenizi isterim. Biz aldık sizin öcünüzü. Sizin yerinize de aldık. Neyse. Böyleli canlarım, bebeklerim. Bugünlük videom bu kadardı bu arada. Videomu beğendiyseniz beğeni atabilirsiniz. Devamlı gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz. Yine bu tarz yaptığınız haksızlıklara karşı durduğunuz şeyler varsa benimle paylaşabilirsiniz aşağıdan. Bir süredir video atmadığımın farkındayım ama işte sınav dönemi falan filan derken sınav da yaklaştı biliyorsunuz. Birazcık stres olmuş olabilirim yani. Ondan dolayı ben de biraz şey yaptım ama bir haftayı dolmadan, dedim ki bir hafta dolmadan bir video daha yayınlamalıyım. Yine yarın değil, ondan sonraki gün video atacağım bu arada. Ama işte küçük bir ara oldu yani, böyle sık sık kütüphaneye falan gittim, ondan dolayı atamadım. Ama yine aynı şekilde shortslar da gelmeye devam edecek. Merak etmeyin yani. Bu sadece küçücük bir kütüphane arasıydı. Sizi seviyorum, sizi çok öpüyorum. Bye bye.